Selam sevgili dostlar. Merhaba yazılımla PHP derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde ne yapmıştık arkadaşlar? Dizileri ele almıştık. Biz nasıl diziler oluşturabiliyorduk? String dizi oluşturabiliyorduk. Integer değerli, integer ve string değerli karışık diziler oluşturabiliyorduk. Hatta biz anahtar key diye bir dizi oluşturabiliyorduk. Biz bu dizilere istediğimiz şekilde mesela istemediğimiz bir indeksi silebiliyorduk. Ayrıca yeni bir indeks ekleyebiliyorduk. Bugün ise arkadaşlar sizlere operatörlerden bahsedeceğim. Daha sonra bu operatörleri kullanarak dizilerle de işlemler yapacağız ilerleyen derslerimizde. Geliyorum. Yeni bir dosya oluşturuyorum. Operatörler diyorum. .php ve dosyamı oluşturdum. Şu dizileri kapatıyorum. Geliyorum. PHP taglarımı açıyorum. Operatörlerden bahsedelim arkadaşlar. Arkadaşlar bizim belli başlı aritmetik operatörlerimiz var. İlk önce aritmetik operatörlerden bahsedeceğim. Bunlar toplama, çıkarma, çarpma, bölme, mod alma, üst alma gibi operatörlerimiz var. Hemen değişkenlerimize bir değer ataması yapalım. Değer atama da bir operatör işlemidir arkadaşlar. Bunu da bilelim. Geliyorum dolar işareti A diye bir değişken oluşturuyorum ve buna 10 değerini integer olarak atıyorum. Biliyorsunuz integer değerlerde tırnak işareti kullanmıyorduk. Daha sonra dolar işareti B diye bir değişken oluşturuyorum ve buna da 5 değerini atıyorum. Çok güzel. Ben her iki değişkene de değer atadım. Şimdi ben operatörlerde toplama işlemini, çıkarma, çarpma gibi işlemleri bu değişkenlere atadığım değerler üzerinden ilerleyeceğim. İlk operatörümüz arkadaşlar toplama işlemi. Geliyorum dolar işareti toplama diye bir değişken oluşturuyorum. Ve bu değişkenime artık ben dolar işareti A'dan gelen değer ile dolar işareti B'den gelen değeri toplatacağım. Ve bunu ekrana yazacağım. Toplama işaretini plus işaretiyle yaptığımızı biliyorduk arkadaşlar. Şimdi ben bunu ekrana yazmak istiyorum. Ama önce bu atadığım değerleri bakalım ben verileri tutabilmiş miyim bu değişkenlerde, onları ekranda görelim. Echo diyorum. A'nın A'nın değeri 2 nokta. Birleştirme operatörüm nokta ile arkadaşlar. Dolar işareti A diyorum. Echo diyorum. B'nin değerini alacağım. B'nin değeri nokta ile birleştiriyorum. B diyorum. Ve noktalı virgül koyuyorum. Bunlar da karışmasın diye alta geliyorum. Echo ile BR koyacağım. Ve bakıyorum şimdi. Görünümüm nasıl oldu? Yeniliyorum burada. Operatörler dosyasını çalıştırıyorum. Evet. A'nın değeri 10. B'nin değeri 5. Çok güzel. Şimdi ben şuraya bir HR alacağım Eko ile. Bu değerler arasında ne yapacağım? Operatör işlemleri toplama, çıkarma gibi işlemler yapacağım. Geliyorum tırnak içinde bir HR istiyorum. Ve artık toplama işlemimi yapmaya başlayacağım. Geliyorum. Toplamayı oluşturdum. A'dan gelen değerle B'den gelen değeri toplayacağım ve ekrana yazacağım. Echo diyorum. Dolar işareti toplama. Noktalı virgülümü koyuyorum. Bakalım bana sonuç ne olacak? F5 diyorum. Bakın arkadaşlar A'nın değerini 10 vermiştik. B'nin değerini 5 vermiştik ve toplam 15 olmuştu. Bunu da daha düzenleyelim. Şuraya geliyorum. Tırnak içinde yazıyorum. Diyorum ki A ile B'nin B değişkenlerinin A ile B değerlerinin toplamı nokta toplama işareti. Geliyorum bakalım.
Hatta buraya BR koymam lazım. Şuradaki BR'yi alayım. Bakalım işlemimizin sonucunu. F5 diyorum. Bakın arkadaşlar. A ile B'nin değerlerinin toplamı 15'tir. Çok güzel. Şu buraya bir BR koymamın bir anlamı yok. BR var zaten. Güzel. Toplama işlemi böyle arkadaşlar. Şuraya açıklamamızı yapalım. Açıklamalar önemli. Toplama işlemi. Şimdi bir sonraki işlemimiz olan şöyle HR'yi alıyorum. Çıkarma işlemini yapacağız arkadaşlar. Ben yine oluşturduğum A değişkeni ve B değişkeni ile ilerleyeceğim. Dolar işareti çıkarma diyorum. Türkçe karakter kullanmıyorduk arkadaşlar. Eşittir diyorum. Dolar işareti A eksi dolar işareti B diyorum. Noktalı virgülümü koyuyorum. Çıkarma işlemini eksi ile yapıyorduk arkadaşlar. Şimdi geliyorum Eko ile şunu tekrar alıyorum. Toplamı değil, değerlerinin çıkarımı. Çıkar, değerlerini çıkarma diyelim. Sonucu. Ve nokta işaretiyle ben dolar işareti çıkarmayı alacağım. Noktalı virgülümü koyuyorum. Buraya da açıklamamı yazıyorum. Çıkarma işlemi. Evet. Bakalım ekranımızda nasıl sonuç dönecek. F5 diyorum. Hata aldım. Nerede? 16'da. Hemen bakıyorum. 16'da noktalı virgülü koymuşum. Nokta, ha, tırnak yok. Evet, şimdi çalışacak arkadaşlar. F5 diyorum. Bakın arkadaşlar, çıkarma işleminin sonucu da 5. Ondan 5'i çıkarıyor. Yani A değerinden B değerini çıkarıp bana sonucu ekrana yazıyor. Çok güzel. Peki şimdiki işlemimiz ne? Hemen onu yapalım. Bir de çarpma işlemini yapacağız. Bunu Ctrl C diyorum. Ctrl V diyorum. Geliyorum. Dolar işareti çarpma diyorum. Çarpma işlemi. Çarpma işleminde ne yapıyorduk arkadaşlar? Yine dolar işareti A değerini çarpma işlemini operatörümüz yıldız işaretiyle yapıyoruz arkadaşlar. Çarpı dolar işareti B diyorum. Noktalı virgülümü koyuyorum. Ve artık ben iki değerin çarpımının sonucunu ekrana yazdırmak istiyorum. Eko dolar işareti, ama ilk önce A ile B değerinin çarpımının sonucu diyelim. Ve nokta ile dolar işareti çarpma değişkenini ekrana bastıralım. Bakalım nasıl bir değer dönecek. Çarpma. Evet. Çarp. Güzel. F5 diyorum. Bakın arkadaşlar. 10 ile 5'i çarptığımda bana 50 sonucunu veriyor. Güzel. Buna da değeri tanımını yapalım. Çarpma işlemi. Evet arkadaşlar, biz şimdilik bu kadar temel yüzeyde gidiyoruz bu işlemlerde. Bir sonraki derslerimizde bir hesap makinesi HTML kodlarıyla PHP arasında bağlantı kurduğumda butonlar üzerinden bir hesap makinesi örneği yapmaya çalışacağım sizlere. Şimdilik temel düzeyde öğretmek amaçlıyla bu şekilde gidiyoruz. Güzel. Bir sonraki işlemimize geçelim. Bölme işlemine geçelim. Daha sonra da mod almayı anlatacağım sizlere. Her'imizi koyduk. Dolar işareti bölme diyorum. Bölme işlemi. Bölme işleminde arkadaşlar yine dolar işareti A değerini alıyorum. Bölmeyi slash ile yapıyoruz arkadaşlar. Dolar işareti B'yi alıyorum. Ve nokta virgülümü koyuyorum. Daha sonra bunu ekrana yazacağım. Eko diyorum. Tırnak içinde A ile B değerini bölme sonucu deyip
Daha sonra nokta ile dolar işareti bölmeyi alacağım. Evet. Bakalım nasıl bir sonuç dönecek. F5 diyorum. Bakın arkadaşlar, onu 5'e böldü. Bana 2 sonucunu ekrana verdi. Şimdi bir mod alma işleminden bahsedeceğim arkadaşlar. Hemen onu gösteriyorum. Mod operatörümüzde yüzde işareti. Buraya bir HR daha alıyorum. Ve geliyorum. Dolar işareti mod diye bir değişken oluşturuyorum. Bunu dolar işareti A'ya, mod ifademiz yüzde işareti arkadaşlar. Dolar işareti B diyorum. Bunda açıklama yazmadık. Hemen açıklamasını yazalım buna da. Bölme işlemi mi diyorum. Güzel. Modu bu şekilde alıyoruz. Daha sonra geliyorum Echo ile, hemen dolar işareti tırnak içinde A ile A ile B'nin mod işlemi. Mod işlem sonucu diyelim ve geliyorum nokta diye dolar işareti modu alıyorum buraya. Ve bakalım ekranda bana nasıl dönecek. F5 diyorum. Bakın kalan değerini verdi bana 0. Şimdi arkadaşlar, bölme işlemlerinde onu 5'e böldüğümde kaç defa değer vardı? 2 değer. 2 çarpı 5 10. Onu çıkardığımda sonuç 0. Yani bana sonucu 0 değerini verdi mi bu işlemin modunu almak anlamına geliyor. Çok güzel. Evet arkadaşlar, temel operatörlerimiz bu şekilde. Bir sonraki dersimizde ise sizlere atama operatörleri ve artma ve azalma operatörlerinden bahsedeceğim. Herkese iyi çalışmalar, kolay gelsin.